Evet, bu bölümde bir lezzet avcısı olarak konum yemek ama Anadolu'nun kayıp yemekleri. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'deydim. Kayseri biliyorsunuz tarihin en eski dönemlerindeki en büyük uygarlıklara başkentlik yapmış. Beslemiş, doyurmuş. O çorak diye tanımlanan Anadolu'da en güzel hayvanları yetiştirmiş. Doğanın kendisine bahşettiği bütün nimetlerden de faydalanmış. Bu kez size tanıtacağım yemek o Kayseri bölgesinin kayıp bir lezzeti. Pöçüyü tanıtacağım. Pöçü dediğiniz Hititler malum dünyanın en eski uygarlıklarından biri. Özelliklerinden biri Hititlerin israf karşıtı bir toplum. Yani bir hayvan büyükbaş olsun, küçükbaş olsun derisiyle gerisi dışında her şeyi değerlendiriyor. Evet, büyük olasılıkla Hititlerden kalan bir yemek çünkü Hitit mutfağında da bunlar var. Dananın, büyükbaş hayvanın kuyruk sokumu yani kuyruğu. Usta bir kasap öncelikle hiç kemiği kırmadan, dağıtmadan ustaca keser ve bunu saatler süren bir pişirmeyle dünyanın en lezzetli et yemeğine dönüştürür. Şimdi bu yemeğin öyküsünü anlatıyorum. Evet, bir lezzet avcısı olarak Anadolu'nun kayıp lezzetlerinin peşinde yola koyuldum. Devam ediyorum. Şu anda Kayseri'deyim. Burası Lifos Dağ Evi. Çok özgün yemekleri olan bir yer. Çünkü Kayseri'ye geldiği zaman insanlar mantı bilir, pastırma sucuk bilir, su böreği bilir, sarma bilir ama buranın yüzyıllardan beri devam eden mutfak kültürü içinde çok eskilerden gelen bir yemek, bir lezzet var. Bu lezzetin ismi pöç. Bilmiyorum tam olarak bu coğrafyada kimler başlattı pöçü de yakın coğrafyadaydım bir süre öncesine kadar. Hititlerin coğrafyası, Hatucaş'ta. Orada biliyorum ki bir büyükbaş hayvanın derisi dışında her şey değerlendiriliyor ve yeniyor. Burada da aynı şey geçerli sanırım. Çünkü bu bölge hem Asur hem Hitit bölgesi. Bir de Lifos Krallığı var. Bu restoran ismini veren. Bütün bu toplum hayvanların en değerli yerlerini o yüzlerce, binlerce yıl içinde süzülen yemek kültürleri değerlendirmiş. Şu anda önümdeki bu lezzet hayvanın kuyruk sokumu. Yani kuyruğunun başladığı yer diyeceğim. Etin en değerli, en lezzetli olduğu yer ama pişirmesi çok büyük bir zaman alıyor. Şu gördüğümüz güveç kabında 16 saat fırında pişiyor. Muhteşem bir çorbası var. Suyu çorba gibi. Yanı başında yenenlerse olmazsa olmaz bu coğrafyanın soğanı. Niye? Çünkü üreyi dengeliyor. Diğer taraftan biber ve domates. Anadolu'ya gelişleri pek o kadar eski değil. Yani baktığınız zaman yeni dünyadan gelmiş domates, biber. Bunlar bu coğrafyaya en fazla 200 yıl önce ulaşmış. Ama bizim sahiplendiğimiz, pişirdiğimiz yiyecekler tıpkı fasulyede olduğu gibi. Ama şu önümdeki şu muhteşem pöç yüzyıllardır var. Ama pişirme bir zanaat. O zanaatçıyı her yerde bulmak imkanı yok. Şu anda dediğim gibi Lifos'tayım, dağ evindeyim. Bu yemeği en iyi yapanlardan bir sabırlı ustanın mekanındayım. Şimdi ben müsaade ederseniz önce soğanımı yiyorum. Böyle bir lezzetli et yok. Ben Siirtliyim. Siirt'te büyüdüğü anda 4-5 saate pişirdim. Çünkü ağır ateş önemli olan. Bu et 16 saat. Çünkü görünürde hayvanın işe yaramayan bölümü diye niteleniyor ama o kuyruğun lezzeti. Yanında benim için olmazsa olmaz ama az olsa daha iyi olur pilav. İç pilav. Bu kayıp lezzetlerimiz ne olur ortaya çıksın. Her bölgenin, her kentin var. Anadolu kendini dünyaya tanıtacaksa o saklı lezzetlerini artık ortaya çıkararak o da analarımızı biraz böyle dürterek anacığım ya senin döneminde ne yeniyordu diye sorarak olur. Çünkü bu topraklar bakliyatın çıktığı,
buğdayın işlendiği, ekmeğin bin bir çeşidinin yapıldığı coğrafya. Evet, Kayseri'nin mantısı çok güzel, severim. Kızım da çok sever. Pastırması harika, sucuğu harika, su böreği harika, sarması harika. Ama kayıp lezzetleri var. Bilinmeyen, unutulmuş lezzetleri var. Allah'tan hiç unutulmadı. Şu anda Kayseri'de çok sayılı yerlerde yiyebilirsiniz. Ama iyisini yemek için de buraya gelmek lazım.